Merhabalar futbol severler. Bugün bir başka futbol hikayesiyle birlikteyiz. 1958 İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'na gidiyoruz. Fransa milli takımının efsane futbolcusu ve büyük golcüsü Jules Fontaine'in ismi futbol tarihinin sayfalarında her zaman altın harflerle yer alacaktır. 18 Ağustos 1933'te Fas'ın Marrakeş şehrinde doğan Jules Fontaine futbol kariyerine henüz 17 yaşındayken Fas takımı Casablanca'da başladı. 3 yıl sonra Fransa'ya giderek Nice takımına transfer oldu ve nihayet başarılı futbolculuk kariyeriyle birlikte Fransa milli takımını veyahut diğer takma adıyla Maviler anlamına gelen Le Bleu'yu uluslararası alanda temsil etmeye başladı. Usta Fransız golcü Jules Fontaine 20 yaşında Fransa milli takımında ilk maçına çıktı ve Lüksemburg'a karşı alınan 8-0'lık galibiyette 3 gol attı ya da İngilizlerin deyimiyle hat-trick yaparak futbol otoritelerinin dikkatini üzerine çekti. 5 yıl sonra 1958 İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nda harika bir başlangıç yaparak tüm futbol otoritelerinin ve taraflı tarafsız futbol severlerin beğenisini kazanacaktı. Daha ilk Dünya Kupası maçında 3 gol birden atma başarısını gösterecekti. İşte bu hat-trick Jules Fontaine'in hayatının tartışmasız en büyük başarısının başlangıcı olacaktı. Tek bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olmak hiç de kolay değildi. 1958'deki Dünya Kupası'nda Fransa milli takımına seçilen Jules Fontaine, İsveç'te düzenlenen turnuvada ikinci grubun ilk maçında Fransa'nın Paraguay'ı 7-3 yendiği karşılaşmada 3 gol birden atma başarısı göstermişti. Oysa ki Jules Fontaine turnuvaya yedek oyuncu olarak gitmiş ve takım arkadaşlarından birinin kramponlarını ödünç alarak oynamak zorunda kalmıştı. Buna rağmen her 42 dakikada bir gol atma başarısı göstererek Fransa'yı dünya üçüncüsü yapacaktı. Grubun ikinci maçında Jules Fontaine Fransa adına gollerini atmaya devam etti. Bu kez dünya ve Avrupa futbolunun güçlü takımı Yugoslavya'ya karşı 2 gol birden kaydetti. Yugoslavya karşılaşmasında 4. dakikada Jules Fontaine Fransa'yı öne geçiren golü attı. Ancak Yugoslavya 63. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Jules Fontaine 85. dakikada attığı golle Fransa'yı beraberliğe taşısa da Yugoslavya milli takımının büyük futbolcusu Todor Veselinovic'in 3 dakika sonra attığı golle Yugoslavya'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi. Fransız oyuncu Jules Fontaine Fransa'nın gruptaki son maçında da golcülüğünü konuşturdu. İskoçya'ya karşı 2-1'lik zaferde galibiyetin golünü kaydetti ve takımının eleme turuna yükselmesini sağladı. Çeyrek finalde Fransa Kuzey İrlanda'yı 4-0'lık skorla mağlup etti ve Jules Fontaine 2 gol kaydetti. Ancak Fransa'nın Dünya Kupası serüveni yarı finalde bu kupanın şampiyonu olacak olan Brezilya'ya karşı alınan 5-2'lik yenilgiyle son buldu. Yarı final maçında Fransız golcü Jules Fontaine 1 gol attı. Ne var ki bu yeterli olmadı. O zamanlar sadece 17 yaşında olan siyah inci Pele 3 gol birden atarak hat-trick yapmıştı ve Brezilya'ya galibiyeti getirdi. 1958 Dünya Kupası'nda şu ana kadar attığı 9 golle gol kralına koşan Fransız golcü Jules Fontaine ve 1954 İsviçre'de yapılan Dünya Kupası'nda toplamda 11 gol atan Macaristan milli takımının efsane golcüsü Sandar Kosic'in rekorunu egale etmek veya kırmak için can atıyordu. Bunun için geriye bir Dünya Kupası maçı kalmıştı. Dev Kupa'nın
üçüncülük maçı gelip çatmıştı. Üçüncülük maçında Jules Fontaine'le Fransa'nın rakibi 1954 Dünya Kupası şampiyonu Batı Almanya'ydı. Bu maç hiç de kolay olmayacaktı. Ancak Fransız golcü Jules Fontaine'in üçüncülük maçında Batı Almanya'ya karşı farklı planları vardı. İlk yarıda 2 gol atarak rekoru egale etti ve ikinci yarının 78 dakikasında bir gol daha atınca hat-trick yaparak tarihe geçti ve bu turnuvadaki gol sayısını 12'ye çıkararak rekoru kırdı. O zamanlar sadece 24 yaşında olan Fransız golcü Jules Fontaine henüz işini bitirmemişti ve maçın son dakikasında 4. golü atarak Fransa'nın 6-3'lük galibiyetini ve Dünya Kupası'nda 3. olmasını sağlamıştı. 13 sayısı bazıları için uğursuz olabilir. Fransız golcü Jules Fontaine için değildi. Attığı 13 golle 1958 Dünya Kupası'nın gol kralı olmayı başaran Fransız golcü Jules Fontaine günümüzde bile kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Ne var ki o zamanlar Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncuya FIFA tarafından altın ayakkabı ödülü verilmiyordu. Sizlerin de anlayacağınız gibi tatsız kraldı büyük golcü Jules Fontaine. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bilmediğim çok az şey var.